Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Maratoncu.com cep telefonu teknisyenliği eğitim videolarımızın sıradaki eğitim konusu ekran çıtasından ayrılması arkadaşlar. Ben eğitmeniniz ve teknisyeniniz Hakan. Şimdi yapacağımız işlemleri sırasıyla sizlere bahsedelim. Ekranınızı ilk önce separatörümüzde 80 derecede yaklaşık 10-15 dakika ısıtıyoruz sevgili dostlar. Isıttıktan sonra kenarlarına ekran çıtasının kenarlarının arasına jiletle giriş yapacağız ve nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle onları göreceğiz ve ekranı ayıracağız. Yapılması gereken işlem ekranın kasadan ayrılması. Neden ayrılmak zorunda kalabiliriz? Ekran kırılmıştır. Yeni ekran takabiliriz. Ekranın cam değişim işlemini yapacağızdır. Yine bu işlem için de ekran çıtasından ayrılması gerekiyor. Ben sizleri bekletmemek adına yaklaşık 15 dakikadır separatörde ekranımızı ısıttım arkadaşlar. Şimdi kullanacağımız malzemeler şöyle bir bahsedelim. Bir adet ekran ve kasa ayırmada kullandığımız jiletimiz, lazım olursa diye ben kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Yaprak jilet, herhangi bir marka fark etmez. Gerekirse de bazı bizi zorlayan yapışkanın bizi zorladığı durumlarda ise daha önce de bahsetmiş olduğumuz Falcon 530 kontak sprey arkadaşlar. Bazı ekranlar çok sert yapışmıştır veya fabrikasyondur. Çıkması sizi zorlayabilir. Bu durumda da ısıtmanız yeterli gelmeyebilir. Bu yüzden kontak spreye ihtiyaç duyabiliriz. Bir de aralara girmek için şöyle ince filmlere ihtiyacımız var. Bu filmler nerede bulabiliriz? Ekran değişimlerinde ekranların üzerindeki jelatin olabilir. İnce olan oka, ekran cam değişim işleminde kullandığımız okaların dışından da çıkıyor. Veya yeni ekran taktığınızda müşterinize takmadan önce takacağınız ekranın arkasında bulunan ekranın açılıp açılmadığı belli olsun diye konulan bu şeffaf folyolardan kullanabiliriz. Şöyle bir jiletle yoklama yapacağız. İlk önce yine dikkat edeceğimiz şey aynı kapakta olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Kenarların arasına sokarken jileti dik şekilde gireceğiz. Neden bu jiletle ilk önce giriyorum? Bu jilet çok ince arkadaşlar. Çok ince olduğu için de araya girmesi kolay ve bu cam sağlam olduğunda veya cam değişimi yapacağımızda ekranın camını kırmamak için, daha çok çatlak olmasın diye. Devam edelim. Kasa yamuktur mesela. Adamın ekranı sağlamdır. Ne yapacaksın? O zaman adamın ekranını alıp yeni bir çıta satın alıp sıfır düzgün bir şekilde bu ekranı o ekrana aktarman gerekebilir. Kasayı değiştirmen gerekebilir. O durumda kırmadan çıkartman gerekiyor. Bu şu anda çatlak bir ekran ama sağlam bir ekran. Bir önceki videoda görmüştünüz. Samsung A20'nin ekranı arkadaşlar. Haliyle maksimum derecede dikkat edeceğiz. Şöyle bir jiletle yoklayalım. Yine o aralara gireceğimizden bahsetmiştik. Köşeye yakın bir yerden şöyle arayı bulup gördüğünüz gibi bakalım sizin görüntünüzde de şu araya jiletimizi köşesini saplıyoruz arkadaşlar. Minik bir şekilde ve iki tarafından da ne demiştik? Tutuyoruz. Alttan el freni yapmak maksadıyla parmağımı koyuyorum. Kasanın kenarına değmek zorunda. Şuraya da tırnağımı koyuyorum. Baş ve işaret parmaklarınızın tırnaklarını biraz uzatın. Ve burada el freni şeklinde koyuyorum. Ve ağır şekilde yavaşça o kanalın dört tarafından dolanmak zorundayım. İçine sokmuyoruz. Jileti dik tutuyoruz. İçine yatırarak sokarsak ekran filmini kesebilir. Aynı zamanda ekranın backlight'ına veya kendisine zarar verme şansımız var. Size anlatırken ekran şu an soğudu. Tekrar ısınması için separatöre koyuyorum. Hafiften ısınacak 1 dakika civarında ve o durumda da ne yapacağız? Tekrar kendisi gevşeyen B7'imizin durumunu kasadan ayıracağız. Devam ediyorum sevgili dostlar. Ana mantığı anladık. Kasanın kenarında olduğu gibi
Jilet şu anda duruş şekli bu şekilde. İşte buraya girdiği kadar köşesi. Bu şekilde dik durmak zorunda, yatırmıyorsunuz. Geldik şöyle yavaş yavaş kayalım. Böyle giderken eğer durursa bir yerde orada bırakıyorsunuz. Tekrar ısıtmaya koyuyorsunuz. Devam edelim. Şimdi şurada bak çatlak var. Bu çatlağa geldi mi burayı es geçin hafiften. Ya da burada çok dikkatli olun. Bu çatlağa jiletiniz takılabilir. Takıldığında şurada takıldı diyelim, şöyle geldin takıldı. Az öbür tarafına atla, öyle geç. Devam et. Şimdi tekrar devam ediyorum. Minik bir şekilde. Bu jilet ince olduğu için dediğim gibi girmesi kolay oluyor. İçine yatırırsanız ekran filmini kesebilirsiniz. Tekrar uyarıyorum. Yatırmıyoruz. Dik tutuyoruz. Tekrar ısıtıyoruz. Parça parça ısıta gidiyoruz arkadaşlar. Isınsın biraz daha. Peki ekranın hangi tarafından kaldırmaya başlayacağız? Ona dikkat edeceğiz. Ekranın filmini görüyorsunuz arkadaşlar. Kimi zaman burada kısa olur. Kimi zaman buradan buraya kadar uzun olur. Anakarta kadar. Ekran filminin kasanın içinden, çıtanın içinden çıktığı taraf buradan çıkıyor şu anda. Burası ekranın arkasındaki filmin olduğu, komple filmin olduğu yer. Haliyle siz kimi zaman ekran filmimiz kamera tarafında olabilir. Kimi zaman onun aksi istikamet olan alt tarafta olabilir. Siz genel anlamda ekranın altına film sokmamız gerektiğinde, deminki bahsettiğimiz ince folyolardan sokmamız gerektiğinde bu taraftan giriş yapacaksınız. Ekranla çıtanın tam altına, yani çıtanın tam zeminine, ekranın da en arkasına. Ekranın içine sokarsanız backlight'lı olan, arka planı ışıklı olan, defter yaprağı gibi olan ekranların backlight'ına kenardaki uhu pisliklerini folyonuz aracılığıyla ekranın içine kaçırırsınız. Temizlemeniz gerekebilir veya backlight'ı değiştirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Backlight nedir? Ekranın arka planında bazen su kaçtığında lekeler oluşur. Sıvı kaçtığında lekeler oluşur. İşte bu backlight lekesi olma sebebi ise arkası backlight'lı olan ekonomik diye tabir ettiğimiz TFT ekranlardan bahsediyoruz. Diğer adıyla LCD ekranlardan bahsediyoruz. Ekranlar iki çeşit. TFT ve OLED arkadaşlar. OLED, AMOLED, Super AMOLED ekranlar tamamı aynıdır. Yüksek görüntü kalitesi verir, yüksek ışık verir. LCD'ler ona göre biraz da kalitesiz olabilir. Ama bu kötü anlamına gelmiyor. LCD ekran örneğin $40 ise OLED ekran $90. Sadece bize geliş maliyetinden bahsediyorum. Örnek sadece. Arada fiyat farkı var. Kalite, parlaklık ve görsel anlamda da daha çözünürlük farkı var. Firma iki seçenekte de üretebilir. O yüzden ekranınızın backlight'lı ekranlarda backlight'ına zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Backlight'lı olmayan ekranlarda ise sıvı temastan etkilenmez. Fakat en ufak eksilerini söyleyeyim. En ufak iğne ucu kadar hiç kullanılmayan bir alanda bile çatlak oluşsa ekrandaki görüntü komple gider. TFT ekranlarda, yani LCD ekranlarda ise ekran çatlaklı olsa görüntü görürsün. Yarısı kırık da olsa görüntü görürsün. Işık verir. İşte tuz buz olsa da kısmi olarak çalıştığını anlayabilirsiniz. OLED ekranlarda ise dediğim gibi iğne ucu kadar bir yer kırılsa en ufak darbede ekran simsiyah olur. Hiçbir görüntü alamazsınız. Daha sonraki ekran derslerimizde zamanı geldiğinde onların hangisi backlight'lı, hangisi OLED, hangisinin sıvıdan etkilenmediğini göreceğiz. Şimdi tornavidacılığı öğreniyoruz. Telefon parçalarını öğreniyoruz. Açtık telefonu. Ekran değişimi yapacağız. İşte şu anda ekran değişimi yapmak için telefonu parçaladık. Ve haliyle ekranı
çıkartıp yerine yenisini takacağımızı farz edebilirsiniz. Ekranımızın arızalı olduğunu düşünelim. Yerine sıfır ekran takacağız. Takmak için de kasadan çıkarman gerekiyor. Yani ekran çıtasından çıkarman gerekiyor. Şu anda da onu işliyoruz. Devam edelim. Buradaki dikkat edeceklerimizden dediğim gibi el freni şeklinde parmağını koy kenarına. Buradan da tırnağını cama yapıştır ufaktan. Ya da az bir boşluk bırak. Ekranın içine kaçmasın diye jilet. Ne yapıyorum? Ağır şekilde artık dolanıyorum. Bunu nereye kadar dolanacağız? Dolanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dolandıkça bir taraftan bu bize ne yapacak? Gevşeyecek arkadaşlar. Çünkü buradaki B7000'i böyle yapa öncelikle öldüreceğiz. Dört tarafını 2-3 kez dolandığımızı düşünürsek ondan sonra gevşediğini zaten hissedeceksiniz. Ve büyük olan asıl ekran jiletini kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Şu an çizme işlemi yapıyoruz, öyle söyleyeyim. Öbür jiletimizin gireceği. Aynı şeyi kapakta da yapacaksınız. Bu şekilde yapacaksınız, arka kapakta. Çizmemiz gerekiyor. Direkt öbür jiletle yapsak biraz kalın olduğu için öbür jilet. Gerek ekran gerek kapağın çatlamasına, boyasının soyulmasına veya da başka hasarlara yol açma ihtimaline karşı ilk önce bu yaprak jileti kullanıyorum. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. O zaman ekranı kırma, zarar verme şansı %1'e kadar düşüyor. Devam edelim. Şimdi artık öbür jilete geçelim. Yani teknisyen jiletine geçelim. Ekran ve kasayma jileti. Bunlarda da dikkat edeceğin şey, yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Jiletiniz defalarca kullanabilirsiniz fakat dikkat edeceğiz ekran ve kasayırken şu köşelerinin, şuradaki köşedeki ağzının kırık olmaması. Anlatabiliyor muyum? Bu köşe kırıksa sen bunu kasaya soktuğunda kenara, ekranla kasanın çıtanın arasına takılır, ekranı kırar. Bu köşe keskin ve ilk yani sıfır hali olacak. Veya da her ekran değişiminde bu sıfır kullanabilirsin. Bu köşe düzgünse yapacağın işlemde senin işini görür. Yani 8-10 kere de bu jileti değiştireceksin en azından. Devam edelim. Şimdi jiletim giriyor. Ne demiştim? Dikkat edeceğin şey, film ne taraftaysa sen karşı taraftan jileti altına sokmayacağız ama altına filmi gireceğimiz taraf o taraf. Bu tarafa giderek açıyoruz arkadaşlar. Isınmaya bırakalım. Böyle bir tarafını yapıp ısıtabilirsin. İki tarafını yapıp ısıtabilirsin. Dört tarafını dönebilme imkanı varsa. Jiletin nerede durursa orada bırakıyorsun. Tekrar ısıtıyorsun. 1-2 dakika yapa gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş filmimizi sokmaya hazırlanacağız ekranın altına ki tamamen işimiz rahatlasın. Devam edelim. Artık filmi sokacağımız zaman filmi ekranın neresinden sokacağız? Köşelerinden sokacağız. Dikkat edeceğimiz, dediğim gibi şu ekran filmine dikkat ediyorum. Buradan sokarsan bunun arkada filmi var. Çıkartınca göreceğiz şimdi. Yırtarsın. Filmi yırtınca da ekrana zarar vermiş olsun. Haliyle görüntü alamazsın. Köşeden artık hafiften bu taraftan. Şimdi şöyle yapalım. Bak. Örneğin şuraya ayarlayayım. Jileti bu siyah kısma kadar sokabilirsiniz. Her ekranın kenarında bir boşluk payı var. Jilet sokabilmek için. Bu siyah kısma sokabilirsin. Bak ekranı görüyor musun? Ekran bunun içinde. Şurası yapışkan bölgesi aslında. Dört tarafında da var. Biz buraya jiletimizi sokacağız. Kırık olmayan taraftan. Çizmiştik farz ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi hafiften esnetiyoruz arkadaşlar. Bak görüyor musun? Bak esniyor. Oraya filmi sokacağız ama bu filmi ekranın en altına sokmamız lazım. Tabandan altına. Yakın çekim, kafanı iyice eğip içine gireceksin, bakacaksın. Şimdi bunu hem size gösterip hem altına filmi sokma şansım azalıyor. Mantığını anlatıyorum. Gösterebildiğim kadar da gösteriyorum arkadaşlar.
Yine 1-2 dakikalık ısınmasını sağlayalım. Isınsın. Peki bunu 100 derecede daha rahat çıkar mı? Çıkabilir, fakat ekranın mürekkep akmasına, kavrulmasına çok ramak kalır. Öyle aksiyonlara girmeye gerek yok. Geç olsun bizim olsun. Öyle söyleyeyim. 80 derecede diyelim ki unuttunuz. Telefona daldınız, sizi aradılar, bir şey oldu. 1 saatte böyle separatorun üstünde kalsa, 2 saatte kalsa, 2 saat demeyeyim de 1 saat öyle orada pişmeye devam etse ekran zarar görmez arkadaşlar. Defalarca denedim. Özellikle sağlam ekranı koydum ve telefonu çalışırken, ekranda da görüntü varken oturdum başına üst üste seyrettim. Deneyimli sabittir. Sıkıntı yaşamazsınız. 80 derecede ama 85, 90, 95'te yap gör. Ekran ölüyor mu ölmüyor mu? Denemeyin. Gerek yok. Denenmişi var. 80 derece rahat rahat çalış. O yüzden 80 derecede senin zamanla ilgili sıkıntın yok. Ekrandan bahsediyoruz. Özellikle hata kabul etmiyor genel anlamda. O yüzden yavaş ve emin adımlarla gideceğiz. Dikkatli bir şekilde. Sen ekran değişiminden 3 kuruş alacağım diye 10 katı parayı ödemek istemiyorsan, öyle söyleyeyim. Kimi ekranlar çok pahalı. Zarar etmek istemiyorsan sana nereden zarar etmeyeceğini şu anda söylüyorum. Nasıl yaparsan zarar etmezsin. Ondan bahsediyorum arkadaşlar. Şu kanalı şurada göreyim. Bir de separatörünüzün başına bir ışık mutlaka şart. Işık olmadan o araya jileti sokmak, görme işlemi zorlaşır. Bu halde de ne olur? Tepenin dur arasında ekran çıkaracağım zarar vermeden diye, ama zarar verirsin. Öyle söyleyeyim. Araya sokalım. Israrla girmek istemiyorum. Şimdi hem gösterip hem de şöyle söyleyeyim. Ekranın ısıtma işlemini yaptığımız için ekran şey oluyor arkadaşlar. İstediğimiz anlamda hızlı çıkmıyor, ama sabredip sonuna kadar izleyin. Olayın detaylarını hem anlatım olarak hem görsel olarak size faydalı olması için izlemeye devam etmeliyiz. Şimdi kontak spreyin kullanımını görelim. Kenardaki ısınmayla ve de beraberinde kontak spreyimizle rahat bir şekilde gevşetebilmek için kontak spreyi nasıl sıkacağız onu görelim hazır şeyken. Şimdi ekranımıza ne demiştik? Saplayacağız jiletimizi. Nasıl saplayacağınızı biliyorsunuz artık. Köşeden çok minik. Nereye kadar? Orada ufak bir pay var. O ufak paya. Şimdi kontak spreyimizi ekranımızı baş aşağı tutacağız. Görelim. Şu köşesine bir damla şöyle. Gördün mü? Fazlası zaten aşağı akabilir. Şöyle yavaşça ıslattık. Gittiği yere kadar gideceğiz. Tamam mı? Durdu burada. Bak burada durdu. Yine kontak spreyi damlatıyorum. Hafif o size gösterdiğim minik ekran payına içine kaçmasına izin veriyorum. Şöyle parmağım freni duruyor. Bak görüyor musun? Görmeniz açısından ben normalde şöyle biraz daha yakın tutuyorum. Siz görün diye azıcık geri çektim parmağımı. İçine kaçmasına izin vermek istemiyorum. Jiletin içine kaçması bizim ekranın içine doğru gitmesi, daha doğrusu yatarak sıkıntı gerek yok. Bak şimdi. Buradaki payı görüyor musun? Şu. Buraya kadar jileti sokabilirsin ama bunun yarısında filmin yine bir kısmı var. Buraya jileti sokmayacaksın. Ne demiştim? Film ne taraftaysa oraya dikkat edeceksin. Film bak arkasında burada. Kasadan içeriye geçiş hali. Oraya dikkat edeceksin. Şimdi buranın işimizi kolayca çıkarması için şöyle içine saplanıp dururken bu sefer şu şekil tutuyorum. Alttan da parmağımla destek veriyorum. Şöyle görelim. Parmağımla destek veriyorum. Ne yapacağım? Oraya kontak sprey sıkacağım.
Ve ekranı baş aşağı tutuyorum. Sıktığım sıvı buradan içeriye doğru kaçmaması için şöyle tutsaydım aşağı doğru akardı. Yani ekranın içine doğru akardı. Böyle sadece yapışkanın olduğu yerde kalıyor. Şöyle ufaktan gidip gelelim. Bak şöyle, tamam mı? Sıvının içeriye derken sadece bizim o kanala. Ekran burada bir kanalın içinde duruyor. Çok minik bir kanalın içinde duruyor. Sıkmaya devam edelim. Şöyle. Bu sefer spreyimizle destekli gidiyoruz. Maksadımız o kenardaki yapışkan kısmını iyice etkisiz hale gelmesi. Şurada biraz seri kaydı. Soğudu çünkü. Isıtalım. Tabi orada ısınırken sen yanına çayını alıp, sigara alıp hem çalışıp hem çayını çevirirsin. Yani 80 aman ekran kavruluyor, kendini telaşa koymana gerek yok. 80 derece dediğim gibi zarar görmez. Rahat rahat işini sakin bir şekilde yapabilirsin. Devam ediyorum. Şimdi artık çıkarmak istiyorum. Sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Genel dikkat edeceğimiz şeyler ve kontak spreyin orada kullanım şekli o şekilde. Şimdi şuradan ekranınızın şeyine de dikkat edeceksiniz. Şuradaki bir detayı hatırlatalım. Ekranın burada kulaklık deliğini kapatan süzgeçler var arkadaşlar. Buna ben süzgeç diyorum. Herkes süzgeç diyor. Ekranı söktüğünüzde adamın ekranı kırıksa veya da değişim istiyorsa ayırdınız. Yeni ekranlarda bu süzgeç satılmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu kaybetmeyeceksiniz. Eskisinde varsa o süzgeç alıp buraya takacaksınız. Tamam mıyız? Bir ona dikkat edin. Bu ekran değişimlerinde çok önemli. Yoksa burada cins bir delik görürsünüz. Müşteri de ondan rahatsız olur. Ve emsalinden ıskarta bir ekrandan çıkarmanız gerekecek. Varsa elinizde tabi. Hurdadan çıkartacaksınız. Yine spreyimi sıktım. Şöyle. Oranın gevşemesini istiyorum. Film o tarafta. Dört tarafının gevşemesini istiyorum. Ekranı boşa almak istiyorum tabii ki. Devam ediyorum. Üst taraf yani ekran filminin aksi tarafı bizim de filmi sokacağımız taraf gayet güzel gevşedi şu anda. Bakıyorum. Size de gösterelim. Şöyle jileti içine minnacık taktık. Şöyle göreyim. Siz de görün. Minnacık taktık. Az esnetiyoruz. Fazla kanıttırmadan. Şöyle yapalım. Gördün mü? Oradan en altına içeride ekranı göreceksiniz. Yumuşak filminizi, ince filminizi en altına sokacaksınız arkadaşlar. Ekranın en altına. Şu an soktum. Tamam mı? Şöyle. Artık işim rahat arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi girdi. Kalsın birazcık ısınsın. Buradan dört tarafını dolandığımızda dört tarafını dolanmadan önce bir detayı hatırlatalım. Ekran filminin olduğu tarafa kadar geleceğiz. Burayı şöyle U gibi üç tarafını dolandığımızda film şurada. Bak burada. Şuraya kadar getirdiğimde o ekran zaten boşa çıkacak. Alacağız. Tamam mıyız? Görelim. Artık jileti sokmama gerek kalmadı. Çünkü ekranın altına girdim. Seyret. Bak. Görüyor musun? Bak. Açılıyor. Bak. Seyret. Gördün mü? Bak. Yavaşça. Gördün mü? Bak. Ekran filmi dediğimiz olay bu. Tamam mı? Burada bak bu ekran bir AMOLED ekran. OLED ekran. LCD ekranlarda bunların katmanları açılabilir. Bunlar bu sıktığımız kontak spreyden vesaireden suya düşse etkilenmez. Ekran yine çalışır. Fakat bunların buradaki komponent veya entegreleri zarar görür. O yüzden çalışmaz aslında. Ama açarken ki şu an boşa çıktı, açtık ekranımızı. Ve şöyle söyleyeyim. Bunun temizliği var arkadaşlar geri yapıştırırken. Sonraki dersimizde göreceğiz. Artık geriye telefonu toplayacağız. Toplamadan önce görmemiz gereken bir telefonu dağıtıp açıp ekran değişimi ve pil değişimini
ve diğer elle sökebildiğiniz parçanın değişimi aynı şekilde yapmış olacaksınız zaten. Tornavidacı olmaya şu an devam ediyorsunuz ve aynı zamanda da parçaları tanıyoruz. Bu ekranın bozuk olduğunu farz ettik. Artık yeni bir ekran alacaksın. Yeni ekranı aldığında böyle aynısından sana gelecek. Geldiğinde ise artık çıkarttın müşterinin ekranı. Ne yapacak? Bak süzgeç orada duruyor. Gördün mü? Tamam. Sorun yok. Bunu dikkat ediyorsun, kaybetmiyorsun. Ve burada uhu kalıntılar yani B7'in kalıntıları oluyor kanallarda. Kanallarda göstermeye çalışalım. Gördün mü? Bak o. Kıl kadar. İşte biz jileti dik sokmak amacımız sokmak için hani dik sokun diye size ısrar etme sebebim şuradaki kanala basıyor. Ekran altına girmiyor. Tamam. Bak. İnce taraftan göstereyim. Bak görüyorsun. Şuradaki buraya kadar giriyor bizim jiletimiz. Eğer bunun altına sokarsan ekrana zarar veriyorsun. Buradaki çizmiş ve yarmış oluyorsun. Anladın mı? Bak. Deminki o ince filmimizde ekranda bunun arasına sokup bu tabana ulaşıyoruz. Şöyle dolandığında ise artık bu kenardaki uhu bağlantısını iptal etmiş ve ekranı açmış oluyorsun. Dediğim gibi bunun temizliğini nasıl yapacağız ona bakacağız. Biz bir sonraki derste geri yapıştıracağız. Sonra telefonu toplayacağız vesaire. Öyle şeylerle ekran yapmayı da yapıştırmayı da görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdilik neydi bu dersimizin konusu? Ekranı kasadan sökmemiz. Bu ekran bozuk olduğunu düşün. Malzemecinin de yeni ekran aldık. Artık montajını yapacaksın. Sonra da geri anakartını falan pilini yerleştireceksin. Olayımız bu şekildeydi. Bilenler beni biliyor. Bilmeyenler de hatırlatmış olalım. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Marathon GSM Teknik Servis ofisimizden ben Hakan arkadaşlar. Teknisyeniniz ve eğitmeniniz olarak sizlerle birlikteyim. Gerek YouTube kanalımız üzerinden bu işi öğrenmek isteyenlere eğitim videoları paylaşıyorum. Gerekse bizzat birebir özel ders almak isteyen kişilere de iş yerimde özel ders, cep telefonu teknisyenliği özel dersi veriyorum arkadaşlar. Benim uzmanlık alanım Android arkadaşlar. Bu şekilde eğitim almak isteyenler olursa da maratoncsm.com sitemizden veya YouTube kanalımızda bilgiler var, yorumlar var, her şey var. Ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste, eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Herkese bol şans.